21 Ağustos 1986. Afrika'nın ortasında bulunan Nyos Gölü, insanlığın daha önce neredeyse hiç karşılaşmadığı bir felaketin merkezine dönüştü. O gece sessiz bir patlama yüzünden zamanla biriken karbondioksit gazı serbest kaldı. Gaz 25 kilometre yarıçapındaki alana yayıldı. Bu alanda köyler vardı. İnsanlar, hayvanlar vardı. Akşam saatlerinde her şeyden habersiz olan köylüler uykularına yakalandılar. Ve çok geçmeden 1700'den fazla insan, binlerce de hayvan sessizce hayata veda etti. Bu göl aslında sönmüş bir volkanın kraterinden oluşmuş derin bir mağar gölüydü. Yaklaşık olarak 1,8 kilometre karelik bir alana yayılan gölün derinliği 200 metreden fazlaydı. Tabii gölün geçmişi ve referansı kızgın ateşlerle dolu olduğu için gölün derinliklerinde kraterin altındaki magma katmanlarından sürekli karbondioksit sızıyordu. Gaz zamanla suda çözünerek yüksek konsantrasyonlara ulaştı. Bu durum yüzlerce metre derinlikte yaşandığı için yüzeyi pek ilgilendirmiyordu. Yani en azından doğa dürtmediği sürece. Normalde yüzeyle dip suyu birbirine kolayca karışmıyor. Çünkü göl tabakalı bir yapıya sahipti. Yukarıda sıcak ve hafif su, aşağıda soğuk, ağır ve gazla yüklenmiş su. Bu düzen bozulmadığı sürece sessiz bir denge devam ediyordu. Ama yine de yıllarca biriken gazın ortalama ağırlığı 1,5 milyon tondan fazla olduğunu göz önünde bulundurursak, hafif çalkalanmanın bile nasıl sonuçlar doğuracağını tahmin edebiliriz. Bilimsel tahminler öncelikle tabii ki limlik patlama olarak bilinen nadir bir doğa olayı olarak düşünülmüştü. Ki zaten öyleydi. Bu patlama az önce bahsettiğim derinliklerde biriken karbondioksit gazı. Yani bu süreçte ise gölün yaratmış olduğu basıncın aniden düşmesiyle aşağıda biriken gazın kabarcıklar şeklinde yüzeye çıkması ve etrafa yayılarak zincirleme bir reaksiyon başlatmasıydı. Peki bu basınç aniden nasıl düşerdi? Kesin faktör tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim insanlarının bugün için bile en güçlü gördüğü ihtimale göre göl kıyısında büyük bir toprak kayması yaşandı. Yağmurun yumuşattığı yamaçtan kayan toprak, gölün derin sularını aşağıya doğru bastırdı ve derindeki karbondioksit yüklü suyu yukarı doğru zorladı. Bir nevi çalkalama işlemi gördü. Derindeki basınç azaldıkça yıllardır çözülmüş halde tutulan gaz kabarcıklanmaya başladı. Tıpkı kapağı açılmak üzere olan bir soda gibi. Su aniden hafifleyince gaz yukarı doğru yükselmeye başladı. Gaz kabarcıkları yukarı doğru çıkarken beraberinde zemindeki suyu da yanında getirdiler. Yani çözülmüş olan karbondioksiti. Felaketi coşturan şey de buydu. Gölün derinlikleri yıllarca karbondioksit gazına maruz kalarak ve çözünerek biriktiği için baloncuklarla beraber taşınmaya başlayınca yüzeye ulaştığında akıl almaz bir güçle ve yoğun gazla püskürerek dışarı fırladı. Yüzeye çıkan bu basınçlı sütun çevresine 20-25 metrelik su duvarları savurdu. Ama asıl felaket o suyun değil, içindeki görünmez yazın yayılmasıyla başladı. Karbondioksit havadan daha ağır olduğu için yukarı çıkamaz. Yere çöker. Gölden fışkıran devasa miktardaki karbondioksit birkaç dakika içinde yüzeyin yakınında kalın bir gaz bulutu oluşturdu. Bu bulut hızla göl çevresindeki vadilere doğru aktı. O vadilerde ise köyler vardı. Başta ismini gölden alan Nios köyü. Gazı ilk karşılayan bu köy olmuştu. Akşam saatleriydi ve insanlar uyuyordu. Hava şartları da gazdan yana olunca tüm sessizliğiyle ve yoğunluğuyla köylere ulaşmayı başardı. Yaklaşık 25 kilometre yarıçapındaki alan gazlarla dolmaya başladı. Renksiz ve kokusuz olan gazı tespit etmek imkansızdı. Yoğunlaştıkça daha güçlü hale gelen gaz, kişinin oksijen oranını düşürerek boğulmasını sağlayabilirdi. Uyku halinde olan evdeki insanların kapıları doğal olarak kapalıydı. Fakat gazın girmesine engel değildi. Gaz dipten ilerlediği için içeri girerken bir engelle karşılaşmadı. En ufak delikten bile sızabilirdi. Oksijeni hızla dışarı iten bu yoğun tabakayı insanlar ne olduğunu anlamadan bilincini kaybetti. Çünkü ev kapalı bir ortam. Oksijen seviyesinin dışarıya göre daha az olduğu bir yer. Ve bu yere karbondioksit sızıyor. Bazı durumlar burada kaçınılmaz hale geliyor.
özellikle uyku halinde olanlara. Çağ ve Sabnam gibi köyler bu gaza maruz kalarak toplamda yaklaşık 1700'den fazla insan boğularak yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan da aynı şekilde etkilenmişti. Sığır sürüleri, koyunlar, kuşlar hepsi yerde hareketsiz şekilde yatıyordu. Bir patlama sesi olmadı. Bir ışık yoktu. Uyanıp dışarı çıkmalarını sağlayacak hiçbir işaret yoktu. Bu felakette yaklaşık yaralanan 845 kişi hastaneye kaldırıldı ve bu kişiler uzun süre bilinçsiz kalma, kükürt kokusu, sıcaklık hissi ve boğaz tahrişi gibi sorunlar yaşadılar. 4000 kişi ise canlarını kurtarmak için bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Hem de birçoğu solunum sorunları, cilt lezyonları ve felç gibi çeşitli sağlık problemleri yaşamışlar. Felaketten sonra gölün görüntüsü bile değişmişti. Normalde mavi olan sular pas rengine dönmüştü. Bunun sebebi basitti. Derindeki demir yüklü su yüzeye çıkmış ve havayla temas edince oksitlenmişti. Gölün tamamı adeta yeni karıştırılmış bir kazan gibi çalkalanmıştı. Su seviyesi bile bundan etkilenerek yaklaşık 1 metre düşmüştü. Çünkü fışkıran su çevreye taştığı için azalmıştı. Bitki örtüsü kısmen toparlandı ama gölün yakınındaki bazı noktalar su darbesinden zarar gördü. Bilim dünyası bu olayı limnik patlama olarak adlandırıyor. Yani bir gölün derinliklerinde çözülmüş halde bekleyen gazın aniden açığa çıkması. Bu olayın ölçeği o kadar büyüktü ki dünya tarihinde kaydedilmiş en büyük karbondioksit salınımlarından biri olarak kabul ediliyor. İnsanlık daha önce bu kadar ölümcül ve sessiz bir doğal gaz patlamasına tanıklık etmemişti. Aslında benzer ama daha küçük bir olay 1984 yılında aynı bölgedeki Manyön Gölü'nde yaşanmıştı. Ama Newton ölçeği bu olayı tüm dünya için bir uyarı örneğine dönüştürdü. Felaketin ardından araştırmacılar gölü incelediğinde asıl tehlikenin bitmediğini fark etti. Çünkü gölün altındaki magma hala gaz sızdırıyordu. Bu sızıntı devam ettikçe göl dibi yeniden dolabilir ve yıllar sonra benzer bir patlama tekrar yaşanabilirdi. Bu yüzden göle dev gaz giderme boruları yerleştirildi. Bu boruların mantığı basit. Derindeki gazlı suyu yüzeye kadar çekiyor. Su yüzeye ulaştığında kendi kendine karbondioksit bırakmaya başlıyor. Bu işlem sürekli devam ederek gölün dibindeki gaz birikimini kontrol altında tutuyor. Ayrıca çevreye sensörler, göl seviyesini ölçen istasyonlar ve sismik takip cihazları yerleştirildi. Ama gölün duvarlarında zayıf bir nokta bulunduğu için ileride başka bir tür çökme riski de tamamen yok değil. Yani Nios Gölü kontrol altında ama hala dikkatle izlenen bir bölge. Bu felaket bize birkaç önemli gerçeği hatırlattı. Doğa bazen en büyük darbeyi en sessiz şekilde vurabilir. Bir volkan patlamadan da öldürebilir. Bir göl yüzeyde masum görünürken altında yılların biriktirdiği ölümcül bir gaz deposu taşıyabilir. Bu olaydan sonra Afrika'daki diğer volkanik krater gölleri de daha dikkatli incelenmeye başlandı. Çünkü Nios, görünmez tehlikelerin ne kadar ölümcül olabileceğini gösteren en net örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.